Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Altın ve gümüş yorumları bu video içerisinde izleyeceksiniz. Öncelikle altın ve gümüş yorumumuza geçmeden önce biraz ekonomik gelişmeleri sizlerle birlikte yorumlayalım. Powell'ın yapmış olduğu varlık alımlarıyla ilgili açıklamalar, bu varlık alımlarının altın kuru üzerinde ve gümüş kuru üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Sizlerle birlikte burada bunu inceleyelim. Ayrıca bir önceki videomuzda dolar alınır mı sorularınızın cevabını vermeye çalışmıştık. Bu video içerisinde de altın alınır mı? Altın yükselecek mi? Yükselişine devam eder mi? Bunların cevabını bu video içerisinde vermeye çalışalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalımızı diğer mecralarda da paylaşırsanız, ayrıca kanalımıza abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, öncelikle Powell'la başlayalım. ABD Merkez Bankası FED ve biliyorsunuz son gelen TDI verilerinde işsizlik oranları, özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. ABD işsizlik verilerinde bana göre pek dürüst davranılmadı. Özellikle tarım dışı istihdam verileri 500 bin beklenmesi ve bunun neticesinde de 194 bin seviyelerinde gerçekleşmiş olması. Bunun dışında da işsizlik başvuruları özellikle beklentinin altında olması pek de inandırıcı değil arkadaşlar. Bu aradaki bu kadar kişi, insan sorar değil mi? Bu arada bu kadar kişi nereye kayboldu? Bu insanlar artık iş aramaktan vaz mı geçti şeklinde sorular sorar. ABD ne şiş yansın ne kebap yansın şeklinde bir TDI açıkladı. Orada da arkadaşlar gördüğünüz gibi verilerle, bana sorarsanız verilerle oynanıyor. Özellikle Powell'ın biliyorsunuz varlık alımlarıyla ilgili açıklamaları altında aşağı yönlü hareketler getirmişti. FED üyelerinin bazıları artık varlık alımlarının durdurulması gerektiğini savunsa da FED Başkanı Powell bu konuda hemfikir değil. Çünkü eli güçlü değil arkadaşlar. Eli güçlü olmadığı için varlık alımlarını bir seferde zaten kesme yoluna gidemez. Varlık alımlarını bir seferde kestiği zaman zaten zayıf olan ekonomik göstergeler ve piyasalar bir anda çöküşe geçer arkadaşlar. Ve bu piyasalar için, hatta dünya piyasaları için hiç iyi sonuçlar doğurmaya bilir. Evergrande krizini biliyorsunuz. Çin üzerinde başlayan bir Evergrande krizi ve bu krizin artık Çin dışına da taşıyacağı ve taşabileceği gerçeği unutulmamalı. Çünkü böyle bir gerçek var. Büyük bir finansman kriz bu tarafta yaşanıyor arkadaşlar Çin üzerinde. Biliyorsunuz artık ABD yetkilileri de Evergrande ile ilgili Çin'le temaslara başladılar. Bunların bir korkusu, bir beklentisi olmasa bu tür zaten ticari ilişkiler neticesinde ABD'nin Çin'le yakınlaşması zaten mümkün değil. Bunlar sadece çıkar ilişkileri. FED neden varlık alımlarını bir anda kısamaz arkadaşlar? Çünkü FED'in varlık alımlarını bir anda kısması demek dünya piyasalarının daha birçok Evergrande gibi şirketleri ortaya çıkaracak duruma getirmesi. Dünya borsalarında birçok insanın yatırımı mevcut. Birçok firmanın hisseleri mevcut. Böyle bir durumda varlık alımlarının özellikle ekonomik gelişmeler neticesinde enflasyonun da oldukça yüksek olduğu, bir gıda krizi, enerji krizi sorunlarının henüz aşılamamış olması ve daha da derinleşmesinden kaynaklı olarak bir de varlık alımlarını FED'in birdenbire bitirmesi demek, dünya piyasalarında hani bir sıfırlanma, resetlenme olayı var ya, bu olayı her an başlatabilir, tetikleyebilir arkadaşlar. O yüzden FED böyle bir şeyi göze alamaz. FED biliyor ki altın ve gümüş yukarı yönlü çok sert hareketler yapacak. Fakat bu hareketleri başlatmadan önce FED bunun önünü de bir miktar kısmak istiyor ve piyasaya yaptığı
sadece sözlü müdahaleler arkadaşlar. Bakın aylardır sözlü müdahalede bulunuyor. Fakat hayata geçirebildiği bir durum söz konusu değil. Bu yılın sonuna doğru bu varlık alımlarıyla ilgili bir azaltma, tapering yönüne gidileceği yönünde sürekli sözlü açıklamalar mevcut. Fakat bunlar gerçekleşmiş değil. Bugün itibariyle ve bu hafta itibariyle biz altın tarafına baktığımız zaman altında bir 1755 dolar seviyesi üzerinde kapanış gördük. Ons altında bizler için en önemli arkadaşlar stop bölgemiz 1708 dolar seviyesine geçen bölge olarak kullanılabilir. Yani 1708 doları sizler de bir stop bölgesi olarak kullanabilirsiniz. Benim stokastik indikatörümde altında bir al sinyali vermiş durumda arkadaşlar. Biliyorsunuz benim özel kullandığım bir stokastik indikatörüm var. Bu indikatörüm al sinyalini vermiş durumda. Şimdi 1708 dolar seviyesi bir kere altının onsunda stop bölgesi olarak kullanılacak bir bölge. Bu 1708 dolar altında kapanışlar gelirse tekrar aşağıda arkadaşlar bizler 1655 dolarlar civarına doğru altın onsunda şuradaki dip bölgede ve bu üçgen içerisinde hareketler görme ihtimalimiz oldukça fazlalaşır. Fakat 1708 üzerinde kalındıkça da gene bizlerin şuradaki yükselen kanal içerisindeki şu küçük üçgeni takip etmemizde fayda var. Buradaki bölgede aşağıda 1748 dolar seviyesi, yukarıda 1780 ve onun üzerinde 1810 dolar seviyesinden geçen bölgeleri bizlere işaret ediyor. Zaten 1810 dolar üzerinde bu hareket hızlanır ve artık düşüşün bittiğini bizler söyleyebiliriz. Altın onsu takip eden arkadaşlar bu hafta itibariyle gene 1748 doları takipte kalacaklar. Onun altında 1740-1733 forex yapan arkadaşlar için destekleri de işaretleyelim, buradan takip etsinler. Evet, bu seviyeler destekler ve dirençler yukarıda da gördüğünüz gibi ons tarafı bu verdiğim rakamları takipte kalacaklar. Benim beklentim ons tarafında da yukarı yönlü hareketlerin yakın zamanda başlayacak olması ve ilk etapta onsu 1850 dolar seviyesine doğru götüreceği yönündedir. Hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altın arkadaşlarımız var. Bizim trend çizgimiz gram altında yukarı yönlü aşılmış durumda, gördüğünüz gibi. Trend çizgilerimizin üzerine çıkmış bir gram altı. Bizler için ne oldu artık arkadaşlar? 501 seviyesi. Bakın şurada 500 seviyesi. 500 seviyesi diyelim. Şuradaki 500 seviyesi bizler için artık gram altında önemli bir destek konumunu almış gözüküyor. O yüzden gram altında da 500 üzerinde çalışacak ilk etapta bir bant aralığı neresi olabilir? 500-512 bant aralığı olabilir ilk etapta. Buradaki seviye takip edilebilir. Dolarda özellikle yukarı yönlü hareketler tekrar edebilir ise arkadaşlar ve buna da ons altın eşlik etmesi durumunda 512 TL önemli bir direnç olacak gram altında. Gram altın takip edenler ve gram altın seven arkadaşlar için 500 TL üzerinde her kalış gram altını artık buraları taban yaptı diyebiliriz, 500 civarlarını. Gene gram altın takip eden arkadaşlar için de stop bölgesi neresi olabilir? Stop bölgesi de arkadaşlar 482 bölgesi bugün itibariyle stop bölgesi olarak kullanılabilir. Bu stop bölgesinin ana hedef bölgesi de 529 TL civarından geçen bölge. 500-512 bir bant aralığı, 512 ve 529'da ikinci bir bant aralığı olarak gram altında takip edilmesi gereken önemli seviye. Gram altında gene şöyle büyük bir çanağımız var arkadaşlar, ileriye dönük. Bildiğiniz gibi buna bir kulp yapmak çabası içerisinde haftalıkta. Hemen günlükte gram altına baktığımız zaman son durum ne şekilde? Evet, günlükte de gördüğünüz gibi trendin biraz içerisinde kalmış durumda arkadaşlar. Yani
Bu 507 seviyesi üzerinde bir kapanış gördük. Fakat bunun için 512 seviyesi bizim için önemli olacak bölge. Şurada 512 ilk etapta geçmemiz gereken bölge. Altta da artık bizler için 500 önemli bir destek oldu. 512 TL civarını yukarı yönlü de aşabilirsek ana hedef bölgemiz gram altında tekrardan 529 TL'ler civarına doğru giden bir gram altın olabilir. En yakın destek gene 496'dan geçen günlükte bir desteğimiz mevcut. 496-500 seviyeleri bizler için önemli destek. 512 önemli direnç. 512 üzerinde bir kırılım yukarı yönlü yaşayabilirsek gram altıncılarda 529 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebilirler. Tabi ara bir direnç gene 523 ara direncimiz mevcut. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet, altın alınır mı? Evet, altın alınır mı? Altın ons bazlı olarak şu an için ucuz. Gram tarafına gene baktığımız zaman da aynı dolar gibi o da zirvelere yakın yerlerde. Ben alırım. 482 stop bölgesini korumak şartıyla 540 hedefli olarak gram altın düşünebilirim diyorsanız eğer sizler gram altın düşünülebilir arkadaşlar. Fakat 482 stop bölgesini unutmamak koşuluyla ben alırım. Burada 540 beklentim var ileriki dönemlere. Dolar artacak. Ons bazlı olarak da yukarı yönde hareketler benim için doları yukarıya taşıyıp onsu da dış global etmenlerden dolayı özellikle gıda krizi, enerji krizi biliyorsunuz mevcut. Buna bir de İngiltere'de yol krizi eklendi, ulaşım krizi, taşıma krizi. Yani dünya üzerinde krizler bitmiyor. Bu krizler neticesinde de güvenli liman olarak altın tarafına tekrardan dönüşler başlayacaktır şeklinde düşünceniz varsa bu seviyeler yani 500, 496 gibi seviyelere sarkmalarda gram altında düşünülebilir. Evet sevgili dostlarım, gümüş tarafına geçelim. Gümüşte bakalım bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Gümüşte son durum ne durumda? Evet, gümüşte yukarı yönlü beklentilerimiz hala devam etmekte. Gümüşte de gene stop bölgesi. Bakın arkadaşlar, bu stoplara mutlaka riayet edin. 21.05 seviyesinden geçiyor. Gümüşün onsunda 21.05 bölgesi özellikle bizler için bir stop bölgesi olarak düşünülmesi gereken bölge. Fakat 21.05 üzerinde kaldığımız müddetçe benim için önemli olan bir seviye ve bu seviye üzerinde bir kapanış geldi. 22.50 benim için kısa da önemli bir seviyeydi. Ve bu 22.50 seviyesi üzerinde gümüşün onsunda bir kapanış gördük. Şimdi gümüşün onsunda benim için arkadaşlar 23, bakın şu 23.64 seviyesi beklentim dahilinde. Yani pazartesi günü gümüşün onsunun 22.50 ve 23.64 seviyeleri arasında hareket edeceği düşüncem mevcut. Zaten benim uzun zamandır takip ettiğim buradaki bir formasyonum var. Bu formasyonumu da sizler de biliyorsunuz. 23.64 önemli bir seviye olacaktır. Çünkü 23.64 seviyesi üzerinde bir kırılım gümüşte artık düşüşün bittiği, yukarı yönlü hareketin sinyallerinin başladığını bize bildirecek. O yüzden 23.64 seviyesi pazartesi günü gümüşün onsunda sıkı bir şekilde takip etmemiz gereken bir seviye. Bu seviyeyi de aşabilirsek yukarıda 24.33 bizim için gümüşte tekrardan önemli bir seviye olacak. Pivot olarak da gene 23.64 pivot halini alacak. Yani pivot dediğimiz bölgeler görülmesi en muhtemel, en fazla görülmesi muhtemel olan bölgeler şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Gümüşün onsunda da benim beklentim 23.64'ün kuvvetli bir direnç olacağı ve bu direncin kırılmasıyla birlikte gümüşün onsunun önünün yukarı yönlü açılacağı yönünde. Ekonomilerde sıkça kullanılan gümüş ve bu gümüşün şu an itibariyle bazı ekonomik ve biliyorsunuz bu virüs nedeniyle piyasaların kapalı olmasından kaynaklı olarak biraz talebinde azalma, fakat
talep arzına rağmen sağa doğru buradaki bayrak formasyonumuz evrilse de ilerleyen dönemlerde şuradaki alanı 23.64 civarından yukarı yönlü kırıp yukarı yönlü hızlı ve sert ataklarına ben başlayacağını gümüşün onsunda bekliyorum. Gene yorumların altında soru vardı. Özellikle gümüş gramda beklentiniz hangi seviyeler diye. Benim gümüşün gramında beklentim uzun vadede arkadaşlar 12 TL beklentim mevcut. Bu gümüş gram için. Gümüş gramda da bizler gene 6.45 önemli bir destek bölgesi. Ne dedik arkadaşlar? 6.45 bu destek üzerine atabilirsek gümüş TL'de bizim için çok iyi olacak ve haftayı bu 6.45 üzerinde 6.53 civarlarında kapatmış bir gram gümüş gördük. Gram gümüş takip eden arkadaşlar özellikle şu an 6.45 desteğine dikkat etsinler. Bizim için yukarıda 6.66 gene önemli bir direnç. Fakat bu direncin kırılmasıyla birlikte gümüşte tekrardan 7 TL'ler civarına doğru bir hareket başlama olasılığı oldukça yüksek. Son zirvesi olan 7.43 tepesi biliyorsunuz gram gümüşte gene olan yerimiz vardı. Takip ettiğimizde bir seviyemiz vardı. Gümüşün gramının 7 TL'ler üzerine gideceği ve burada artık ben kalıcı olacağı yönündeki düşüncelerimi koruyorum. Bu düşüncemle birlikte 2021 yılında gümüş TL'de 8 TL zirvesini yapacağı gene beklentilerim içerisinde. 2022 yılına doğru da arkadaşlar 9, 10, 11, 12 TL'ler şeklinde gümüşün gram tarafında yukarı yönlü kademeli olarak yükseliş beklentilerim mevcut. Hele ki bu 28-30 dolarlar civarında yukarı yönlü bir kırılımın gelmesi durumunda ise gümüşte çok ons tarafında çok sert bir şekilde yukarı yönlü hareketlerin beklentisi de kaçınılmaz olacaktır. Evet sevgili dostlarım, videomuzu burada fazla uzatmayalım. Altın ve gümüş videosunu yorumladık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.